Herkese merhaba. Size bugün minyatür banyo dolabı setini, lavabo setini hazırlayacağım. Bu şekilde çizim yaptım. Biliyorsunuz ben hep çizim yaparak çalışıyorum. Ölçülerini de yanlarına belirttim. Yine açıklamalarda da belirteceğim ölçüleri. Bu ürünümüz için yine her zaman olduğu gibi karton lazım ve birkaç parça ahşap kullanacağız. Şimdi bu çizdiğimiz görselimizi kartonumuza aktarmaya geldi. Altına ben bir karbon kağıdı koyuyorum. Böylelikle çizimimizi muntazam bir şekilde kartonumuza aktarmış olacağız. Ve daha sonra da kartonumuzdan bu şeklimizi çıkartacağız. Ön taslak çalışmamızı bu şekilde bitirmiş olacağız. Evet, resmimizi kartonumuza aktardık. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Tabii sadece ön tarafını aldım. Yukarıda bir parça daha var görüyorsunuz. O kısmı almadım. Şimdi bunları keseceğim. Kartonumuzu keseceğim. Bahsettiğim ön parça burası. Üstteki parça yatay gelen tezgah kısmı olacak. Üst kısmı olacak. O yüzden sadece ölçüsünü belirtmek için yazdım. Onu size belirttim. Şimdi çekmece kısımlarını biz kestik kartonumuzdan. Şimdi de işaretlediğimiz yerlerden kartonumuzun üst tezgah kısmının provasını çıkarıyoruz. Bu parçayı üstüne tezgah masamızın banyo masamızın üst kısmını kullanacağız. Buradan yine birkaç parça karton keseceğim. Ben biliyorsunuz üst üste koyuyorum genelde kartonları birkaç tane daha sağlam olması için, daha sıkı durması için. O ölçülerde şimdi tezgah üzerine belirleyip işaretleyip 2-3 parça kartonda buradan keseceğiz. Ölçülerimiz tam muntazam olmuş mu, üzerini tam kapatacak mı diye. Bu şekilde gayet güzel olmuş. Fazlalık olduğunu düşündüğünüz yerleri keserek düzeltebilirsiniz. Ve şimdi daha önce yaptığım çalışmalardan hatırlıyorsunuzdur. Bu birkaç parça kartonumuzu yine ben üst üste koyarak yani ağaç tutkalıyla üst üste yapıştırmak şartıyla biraz daha kalın bir tabaka elde edeceğim. Tamamen kalın kartondan da yapabilirim ama daha önce de bahsetmiştim. Ezilmesini istemiyorum. O yüzden daha ince karton kullanıp bu şekilde daha mukavemetli bir yapı elde ediyorum. Daha hem dolgun görünüyor hem sert oluyor hem de ezilme riski kalmıyor bu şekilde. Yine burada bacakların yan tarafı için de kesmiş olduğum kartonlardan 2-3 parçasını birleştiriyorum. Bacakların iç tarafını da kapalı yapacağım. Arkasını boş, yanlarını kapalı yapacağım yani. Boş kalmayacak, sadece ayak görünmeyecek. Biraz daha dolu bir ayak yapıyorum burada. Yani üst ve yan kısımları tamamen kartonla dönmüş olacağım. Evet, şimdi kesme yapıştırma işlemlerimizi tamamladık. Üst ve yan parçalarımızı tamamen bitirdik işlem olarak. Şimdi iskeletimize yani ön panelimize bunları oturtmak kaldı. Bu şekilde silikon tabancası yardımıyla yapıyorum. Siz bunu hızlı yapıştırıcılar kullanarak da yapabilirsiniz. Silikon tabancasında birazcık kaymalar olabiliyor, dışına taşmalar olabiliyor. Ya onları muntazam bir şekilde temizlemelisiniz ya da yapıştırıcı daha hızlı yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Aksi halde dışarı taşan parçalar hoş görünmeyebilir. Bu şekilde bahsetmiştim. Bacakların yan taraflarını aynen bu şekilde düz birer panelmiş gibi görüntü vererek karton kesmiş olduğumuz bu ölçülerde kesmiş olduğumuz kartonlarla tamamlıyoruz. Ve bunların üzerine de son olarak ahşap panelimizi yerleştireceğiz. Aslında burada bu kartonu bu şekilde yapıyor olmamızın en büyük sebebi
ahşap çıtalar kullanacağız. Ahşap çıtamıza altta bir iskelet oluşturuyoruz. Yani ahşap tamamen kartondan bir karton iskelet oluşturuyoruz. Pardon, az önce yanlış söyledim. Tamamen kartondan bırakmak istemiyorum çünkü. Evet, mukavemetli yapıyorum ancak yine de ahşap çıtalarla o ahşap dokusunu da vermek istiyorum. Siz tahta parçaları bulabilirseniz, tahtalar hem ince olduğu için hem de rahat kesilebildiği için tahta da kullanabilirsiniz panelde. Ama birazdan göreceksiniz. Ben üzerindeki parçaları da çıtalardan kullanıyorum. Ahşap çıtalar var. Birçok yerde satılıyor zaten. Çıtalardan faydalanarak kapatıyorum üst, yan ve ön kısımlarını. Birazdan o kısımları göreceğiz. Evet, bu şekilde iskeletimiz oluşmuş oldu. Şimdi bahsetmiş olduğum bunlar daha küçük çıtalar tabii. Ayaklar için bu küçük çıtalardan kullanacağım. Bunlar karıştırma çubukları olarak da marketlerde bile bulabileceğiniz çubuklar. Bunlardan bacakların ön ve arka kısımlarına kullanacağım. Karton kısımları bunlarla kapatacağım. Yani kenar çerçeve kısmının tamamına bu ince çıtaları kullanarak yapacağım. Evet, bacaklarını yapıştırdık. Şimdi ön paneline geldik. Ön paneli zaten bu çıtanın genişliğinde görüyorsunuz. Çekmeceleri de koyacağım oraya. Ona göre çekmeceleri de yerleştireceğim kısmın çıtasını bu parçadan keseceğim. Bu çıtadan keseceğim. Yine bacakları da yan taraflarına bu şekilde iki parça yan yana çıta kullanarak tamamlayacağım. Evet, yan parçaları tamamladık. Şimdi üst parçaya da yine aynı şekilde iki parça çıtayla devam edeceğim. Üst panelimizi de bu şekilde tamamlayacağız. Ön kısım biraz daha uğraştıracak ve daha kapanması için en son ön parçayı tamamlayacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil elde etmiş olacağız, sonuçlandırmış olacağız. Evet, şimdi ön parçaya geldik. Ben bu kısımda çekmece görüntüsü vermek istiyorum. Tamamen kullanılır bir çekmece değil de hakikaten çekmece varmış gibi bir görüntü vermek istediğim için tamamen tüm bir çıta kullanmaktansa alt tarafını bu şekilde ince çıtayla geçmeyi tercih ettim. Dümdüz yapıp daha suni bir görüntüdense hakikaten kullanılan bir çekmece varmış havası vermek daha hoş duracağını düşündüğüm için çalışmayı buna çevirdim. O çıtayı yine kullanacağım ama iki farklı çekmece şeklinde yapacağım. Ortayı da bölüp yanlara birer tane çekmece büyüklüğünde keseceğim çıtamızı. Ortaya da küçük bir parça çıta yerleştirdim gördüğünüz gibi ve o büyük çıtamızı arada kalan çekmeceler ölçüsünde kesip e, oradaki çekmece havasını bu şekilde oluşturmuş olacağım. Kestiğim küçük parçaları zımparalıyorum. Çekmece olacağı için zaten ben bütün kestiğim parçaları mutlaka bir zımparalıyorum. Ama böyle içeriye tam yerleşmesi gereken parçalarda şey olmaması için bakın çok güzel çekmeceler oluşuyor. Kötü görüntü oluşmaması için mutlaka bir zımparayla kenarlarını düzeltiyorum. Bu hassas noktalarda biraz daha özenli çalışmak gerekiyor. Bu şekilde
çekmecelerimizi yerlerine yerleştireceğiz ve yapıştıracağız. Aradaki boşlukların kalması da ayrıyeten güzel oluyor. Daha doğal bir hava veriyor çekmecelere. Evet, bu şekilde. Siz bunu tek parça çekmece şeklinde de yapabilirsiniz. O zaman çıtayı hiç kesmenize gerek yok. Yani birkaç parçaya bölüp bu şekilde uğraşmanıza gerek yok. Tek bir uzun çekmece şeklinde de değerlendirebilirsiniz çalışmanızı. En son olarak bu parçaları da yerlerine yapıştırarak şimdi birkaç kez söküp takıyorum. Hata olan, eğim olan yerleri gözlemleyip düzeltmek için. Daha sonra en son aşamada da bunları yerlerine yapıştırmak kalıyor. Evet, banyo dolabımızın ahşap kısımlarını tamamladık. Şimdi kil hamurundan lavabomuzu yapacağız. Lavabo detayımıza geldi. Asıl ben artık keyif almaya başladığım zamanlara geldik. Yani süsleme, dekorlama, sağına sola bir şeyler koyma kısmına geldik. Kil hamurum biraz yumuşak olduğu için fazlaca sünüyor ama problem değil. Ben bunu polimer kilden yaptım. Siz seramik hamurundan da yapabilirsiniz ya da işte hazır satılan bazı hamurlar var. Onlarla da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez ne kullandığınız. Ya alçı ile yapabilirsiniz, bir kalıp bulabilirsiniz. Her şeyi kullanabilirsiniz. Evet, elimize şekil vereceğiz şimdi. Ben burada yuvarlak form bir lavabo kullanmayı tercih ediyorum. Siz isterseniz kare ya da ovalde yapabilirsiniz. Çok farklı lavabo alternatifleri var zaten. Hani el beceriniz, el yeteneğiniz en çok hangisine uyuyorsa ya da en çok hangisini seviyorsanız onu yapabilirsiniz. Benim bu şekilde metal top çubuğum var ve bunu kullanıyorum lavabo yapımında. Kenarlardan da eşit bir şekilde ayarlama yapmaya çalışıyorum. Yüksekliklerini eşit şekilde yapmak önemli. Görüntüde problem olmaması için hem kalınlığının eşit olup hem de yüksekliğinin eşit olması bu anlamda çok önemli tabii. Düzgün bir görüntü yakalayabilmek için burada birazcık uğraşmak gerekiyor. Evet, bu şekilde tezgahımızın üzerine ölçüsünü alarak tamamladık lavabomuzu. Bunu bir kenara koyacağız ve kurumasını bekleyeceğiz artık. Lavabomuz kururken biz de sepetimizi yapalım. Banyolarda mutlaka olması gereken havluları koyduğumuz ya da sabunları koyduğumuz ya da oda kokularını koyduğumuz şık da duran çok güzel sepetlerimiz olur. Onlardan şimdi ben bir minyatür sepet yapacağım. Bu sepetleri yapmaktan çok hoşlanıyorum da. Tabii bütün bu üzerine koyacağım malzemeleri tamamen dolabın ölçüsüne uygun yapıyorum. Dolabın ölçüsüne göre hani çok büyük de yapmıyorum, çok küçük olmasını da istemiyorum. Böyle bir yerine yakışması gerekiyor. O yüzden burada net bir ölçü veremiyorum size. Siz bunu kendi göz kararınızla yapmalısınız. Dolabınızın üzerinde hangi ölçü aralığında daha şık duracağını kendiniz belirlemelisiniz. O yüzden çok sabit bir ölçüsü yok bunun. Bunu da dipnot olarak belirtmek istedim. Evet, bu şekilde biraz daha incelttiğim sepetimi, ölçerek biraz daha incelttiğim sepetimi şimdi genişliklerini yapıyorum. Tek parça dikdörtgen bir karton, kestiğim ince bir kartona. Şimdi sepetimin dört köşesine kenarlarını yapacağım. İnce ve uzun kısımlarını. Bunu cetvel yardımıyla büküyorum köşe kısımlarına. Daha muntazam görünmesini sağlıyor. Bu şekilde cetveli koyuyorum ve oradan büküyorum. Yerini belli ediyorum ve büküyorum. Bu şekilde dikdörtgen sepetimizin kenar kısımlarını oluşturmuş olacağım. Daha sonra da üzerine istediğim herhangi bir kumaş, jüt, keten ya da tül artık aklınıza ne gelirse onunla süsleyebilirsiniz. Ama tabii bunlar şimdi kenarları oluyor. Bu kenar çerçeveden sonra
Aynı ölçüde bir de taban kesmemiz gerekiyor. Kartonumuz ince olduğu için ve iç kısmı güzel göründüğü için ben iç kısmına herhangi bir kumaş dönmeye gereği duymuyorum. Kötü durmuyor çünkü. Ee, Bu şekilde kenarlarını ve tabanını oluşturduktan sonra sadece kenarlarına güzel bir süsleme yapıyorum. Oldukça da şık duruyor. Sonra içine de istediğim malzemeleri yerleştiriyorum. Siz isterseniz iç kısmına da kumaş döşeyebilirsiniz yapmak istiyorsanız. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Aynı dikdörtgen çubuğu yerlerini belirledikten sonra kumaşı ya da işte ne kullanacaksanız daha önceki kutularda yapımlarında izlediyseniz görmüşsünüzdür. Orada iç tarafına da kumaş kağıt dönmüştüm, kaplamıştım önce. Aynen bu dikdörtgenleri de kumaşla kaplayıp ondan sonra dönebilirsiniz. Taban kısmını da aynı şekilde. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz benim yaptığım gibi. Evet, şu an ölçülerimiz hazır. Sepetimiz bu büyüklükte olacak ve bunu yapıştırmaya geçiyorum şimdi. Sıcak silikonla yine iki köşesinden yapıştırma işlemini tamamlıyorum. Bu iskelet kısmı tamamlandıktan sonra bir kartonun üzerinde taban kısmını oluşturacağım. Evet, tabanı da tamamladıktan sonra masamızın üzerine koyup kontrol ediyoruz. Bu konu kısımları hızlı geçtim. Kafanıza takılan yapamadığınız yerler olursa lütfen yorumlarda belirtin. Ben size ayrıntılı olarak açıklamasını yazarım. Benim kullanmaktan çok hoşlandığım bu jüt şerit kutularda genelde kullanıyorum. Yine bu kutumda da bu aynı şeridi kullanacağım. Daha önce de söylediğim gibi kutumun dört köşesine bu jütten çevireceğim, yapıştıracağım. Tabanına ve iç kısmına herhangi bir malzeme kullanmayı düşünmüyorum. Siz uygulayabilirsiniz. Ve ben jüt kullandım burada. Siz yine farklı alternatif malzemeler kullanabilirsiniz dediğim gibi tül ya da kadife. Kadife sepetler de güzel olur. Zaten ilerleyen yayınlarımda çok farklı alternatif çalışmalar sunacağım size. Abone olup takip etmeyi unutmayın lütfen. Yeniliklerden de haberdar olursunuz. Daha çok fazla ürün ve video içeriği gelecek çünkü. Bunları kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve bütün videolarımda söylüyorum. Lütfen aklınıza takılan her şeyi yorumlarda belirtin. Seve seve size yardımcı olmak isterim. Çünkü amacım tamamen burada gerçekten çok severek yaptığım bu işi detaylı bir şekilde anlatarak bu işe merakı, ilgisi olan, el becerisi olan ve sabrı olan herkesin yapmasını sağlamak. Belki bir satış için yaparsınız ya da çocuklarınızla etkinlik olsun diye, eğlence amaçlı ya da torunlarınıza oyuncak hediye, yani kendi yaptığınız bir şeyi hediye etmek istersiniz. Bilemiyorum, çok farklı sebeplerle yapmak isteyen insanlar burada olabilirler. O yüzden ben birçok insana bu anlamda da yardımcı olmak istiyorum. Yorumlarda onun için bunu ısrarla söylüyorum. Hani takıldığınız noktalar olursa mutlaka yardımcı olmak isterim. Evet, sepetimiz bu şekilde oluştu. Parçamızın fazlalık kısmını buradan alıyoruz ve çok şirin bir minyatür banyo sepetimiz oluştu. Tabii bunu böyle bırakmıyoruz. Daha süslemeye devam edeceğiz ve üst tarafına farklı bir parça geçeceğim. Gördüğünüz gibi bu şeritle kenarlarını döneceğim. Fiyonk da kullanabilirsiniz. Farklı malzemelerle, boncuklar, çiçekler, minyatür olan her şey. Bu sepetleri zaten kendi minyatür olduğu için kullanacağınız birçok malzeme de bu sepetleri daha şık hale getiriyor. Sanırım ben lila tonlarını çok seviyorum. O yüzden ağırlıklı olarak mor, lila, pembe, fuşya bu tonlar üzerinde gittiğimi fark ettim. Sanırım sizlerin de, yani herkesin kendini biraz daha yakın hissettiği renkler vardır.
Bu tip malzemeleri alışverişe çıktığınızda ellerinizin hep o tip, o renk ürünlere gittiğini göreceksiniz. Ben de öyle oluyor en azından. Evet, sepetimiz tamamlandı sayılır. Bu şeridi de döndüğümüzde sepetimizin işlemi bitmiş olacak. Sepetimiz bitti. Şimdi evet, bu silikonun sıkıntıları, yanlarından tüyler sarkıyor. Bu burada bekleye dursun. Diğer işimize devam edelim. Şimdi bu ahşap çalışmamızın masamızın altına ben bir katman daha eklemek istiyorum. Bir kat daha olsun istiyorum. Çünkü oraya da yerleştireceğim malzemelerim olacak ve dolabımı biraz daha şık gösterecek bu çalışma. Aynı çıtalardan iki parça çıta kullanarak raf yapıyorum ve yapıştırıyorum. Dediğim gibi ben lila tonlarını seviyorum. Karıştırdığım birkaç tondan bu rengi elde ettim ve çekmecemi boyuyorum. En son olarak kulplarını takacağım. Önce boyama işlemini bitirelim. Bu şekilde birkaç kat boyayla oldukça güzel bir renk elde ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi sıra çekmecemizin kulplarını yapmaya geldi. Bunun için bir kulak çöpü kullanıyorum. Kulak çöpünü öncelikle kesiyorum. Bu şekilde çekmece kolunun uzunluğunu ne kadar istiyorsam o boyda kesiyorum. Kulak çöpünün kalınlığı gayet ideal bu iş için. Boncuklar da kullanabilirsiniz. Bu boru boncuklar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Onlar da şık durur. Şu an benim elimde daha uzunu olduğu için, bu çekmeceme uygun olmadığı için kalmamış. Ve kulak çubuklarını oje ile boyuyorum. Bu tip çalışmalarınızda genelde oje kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü daha metalik ve daha şık görüntü sunuyor. Ee, Akrilik ne kadar metaliğini de kullansanız ojenin verdiği şıklığı vermiyor. O yüzden bence mutlaka oje kullanmalısınız bu tip aksesuar ve detaylarda. Mesela muslukları boyarken, lavaboları boyarken daha parlak, daha canlı bir görüntü veriyor. Ya da bu şekilde düğmeleri, kulpları boyarken ya da şeylerin bu dolapların ayaklarına metal görüntüsü vermek istediğinizde bunları kesinlikle ojelerle yapmanızı öneriyorum. Tek dezavantajı biraz uzun sürüyor tabii kuruması. Hani akrilik boya gibi değil. Oje çünkü bu. Ama o kadar da dayanıklı. Hani zaten burada bir işi yaparken onun kurumasını beklemiyorsunuz. Diğer işinize devam ediyorsunuz. O esnada da o kurumuş oluyor. Sıralamayı güzel yaparsanız hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde kulplarımızı boyadım ve kenara alıyorum. Kurumasını bekleyeceğim. Evet, lavabomu da mobilyanın üzerine yerleştirmiştim. Şimdi son bir dokunuş daha yapıyorum. Hala yumuşak hamurum çünkü. Kenarlarının güzelce daha düzgün durmasını sağlamaya çalışıyorum. Ve daha sonra musluğumuzu takacağız. Bu şekilde bir telim vardı, kalın bir tel. Onu musluk şeklinde büktüm ve bunu kullanacağım. Ve yine musluğumuzu da boyayacağım tabii ki. Boyayacağım derken boyadım, özür dilerim. Oje ile yaptım yine. Musluğumun şeyinde metal tel rengiydi çünkü. Dokusu altın rengi olsun istedim. Hani mobilyaya uysun istedim. Altın rengi ojemle, ışıltılı ojem vardı. Onunla da boyadım ve kurudu. Yine musluğumun yan tarafına açma kapama düğmeleri olarak da küpe kullandım. Daha önce kullanmadığım gül şeklinde küpelerim vardı. Bunların bu aparatlarını kullandım. Onları da yine musluğu kullandığım oje ile aynı renge boyadım. Ee, Yakın rengi boyadım, daha doğrusu birazcık daha farklı olması gerekiyordu. Altında da renk olduğu için zaten onda renk biraz daha farklı duruyor. Bu şekilde bu küpelerimi de açma kapama kolları olarak oralara yerleştirdim ve inanılmaz şık bir görüntü yakaladım. Siz de kullanmadığınız aksesuar, takı, küpe
olduğunda bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çekmece kulpları olarak bile kullanabilirsiniz ve oldukça da şık şık duracaklardır. Evet, şimdi son olarak kulpları takmaya geldi sıra. Diğer işlemlerimizi yaparken kulplarımız, ojelerimiz kurudu ve montaja hazır hale geldi. Şimdi onların montajını yapıyoruz. Dolabımıza yerleştiriyoruz ve en sonunda dolabımızı düzenlemeye geçeceğiz. Evet, projemiz tamamlandı. Minyatür banyo dolabımız set olarak bitirdik. Daha önce yaptığım ürünlerimi yerleştiriyorum. Havlularımı, tuvalet kağıtlarımı ve kalıp sabunlarımı koyuyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.